Hiç pişmanlığın oldu mu abi? Pişmanlığım, abi çok oldu pişmanlığım. Ya burada bekar kalmak zor. Bakış açısı tamamen mutlu olmak. Dıştan bakmak yok. Hep Müzikler, şeyler. Yaşayan bir ülke burası abi ya. evlendin diyelim. Boşanmak yasak diyebilirim yani. Kafanda ne var, küçük bir iş varsa 5-10 bin lira çok güzel para bu. 36 ay buradan çıkmadan, Filipinler'den ayrılmadan kalabiliyorsunuz. Ve pompaladan 2 tane böyle, biri kapıyı açıyor, biri kapıda duruyor. Korktum ilk bir hafta, yani biraz böyle çanta önümde gezdim. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. O zaman yeni bir videodan hepinize selamlar. Biz siyah giyinen adamlar gibi olduk bu arada, değil mi? Evet. Böyle simsiyah giyindik. Matemimiz yok. Bugün güzel bir hikaye var. Dünyanın bir ucundayız. Filipinler'deyiz. Cebu'dayız. 7000 adadan bir tanesindeyiz. Ve yanımda Mehmet var. Kendisi buraya gelmiş, bir hostel açmış, yerleşmiş. Aynı zamanda bir gezgin de. Tabii ki burayı seçmesinde muhakkak bir sebebi olacaktır. Ama öncesinden ben bir mikrofonu bir kendisine uzatayım. Abi seni tanıyabilir miyiz ya? Öncelikle hoş geldin. bulduk Filipinler'e, abi. hostele de hoş geldin. Güzel bir tanışma oldu. Kesinlikle. 2-3 gündür güzel vakit geçiriyoruz. Öncelikle ben kendimden bahsedeyim. Resmi bir giriş. Ben kendimden başlayayım. Ben LinkedIn adresimi şuraya bırakıyorum. Adım Mehmet, Orduluyum. Dijital göçebeyim. 2020 senesinden itibaren dijital göçebe hayatına başladım. Öncesinde gezi şeylerim var tabii ki, işte başka ülkelerde bulundum. Ama aktif olarak 2020'den itibaren işte Balkanlarla başladım. Oradan hostellerde kaldım. Oradan işte Avrupa tarafında yine hostellerde, işte Afrika'da, Tunus, hep hostellerde kaldım. Yani sosyalleşme olarak hosteller özellikle tek gezenler için çok güzel bir avantaj. Hem gidiyorsun, işin varsa çalışabiliyorsun, yoksa işte sosyalleşebiliyorsun dışarıda, insanlarla tanışıyorsun. Herkes zaten konuşmaya açık. O gezilerimde işte genel amacım hostel açma işi işte kafama yattı. Yani sevdiğim işi yapıyorum zaten. Bir tane daha sevdiğim işi yapayım. Aynen. İki sevdiğim İki iş tane olsun. sevdiğim iş Başıma- olsun. Bu vesileyle işte hem gezerken baktım işte burada nasıl durumlar, nasıl her ülkede. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? İşte bizim için şartlar nasıl, Türk vatandaşları için. İşte onlarla bir sürü çerçevemde, kriterimde bunlar da vardı. İşte benim için de hani nerede yaşayabilirim, nerede başlayabilirim? Çünkü benim sevdiğim bir ülkede, hani ben Türk'üm, Türkiye'de yaşayıp büyüdüm. Biz de misafirperver bir ülkeyiz. Hani gittiğimiz yerde misafir bile olsak işte insanlara mümkün mertebede işte kucak açmayı, yardım etmeyi çok severiz. Vizyonum bu şekildeydi. Geçen sene 2024'ün işte Mayıs-Haziran ayında Asya serüvenim başladı. İstanbul'dan Sri Lanka'ya, oradan işte Malezya'ya. Bir yandan da çalışıyorum tabii ki. Günde 9 saat bilgisayar başındayım. Tabii Sri Lanka, Malezya, sonrasında Filipinler serüvenim oldu. Buraya geldim. İşte bazı şeylerde kaldım. Yani benim kriterimde şey vardı, böyle sahil kenarında güzel bir, hem kendim kalabileceğim hem de böyle sahilin, sabah uyandın git güneş doğuşunu izle. Akşam böyle güzel bir şey olsun. Çünkü Asya'da güneşin doğuşu ve batışı sen ne fark etmişsindir bu arada. Çok güzel. Çok güzel. İşte kumsalları olsun. Kristal kristal. İlk defa gördüm hayatımda burada. Buraya Cebu'ya geldim. Cebu'ya dedin ki buraya hosteli Yani açacağım. Burayı açacağım. Çünkü buranın güzel bir izlenim bıraktı. Benim ilk geldiğimde, çünkü biliyorsun bir kişiyle tanışırsın. Ben bu insana iyiyim, hani güzel bir şey olur. Hani buraya ilk geldiğim gün benim için ilk uyandığım sabahında, yani gözümü açtım, baktım ve hani böyle bir ışınlanma, böyle şey geldi. Işık geldi. Aydınlanma böyle. oldu. Aydınlanma oldu. Hiç de ama hiç beklemedim bir şey. Çünkü ben buraya tesadüfen geldim. Benim asıl amacım başka bir şehre gitmekti. Ve Mehmet'in hani buraya geldiğinde danışabileceği hiç kimse yoktu. Yani kendi kendine her şeyi yaptın. Korkmadın mı abi? Veyahut da kafanda böyle bir korku olmadı mı? Ya korku, kaygı, bazen içindeki heyecan, böyle bir şey yapma hevesin onu kırıyor. O tabii çok uzak, Türkiye'den çok uzak bir yer. Bir de Cebu, yani merkezi bir şehir de değil, yani başkent de değil. Şimdi başkentte vardır Türkler. Burada bir nevi daha az ve sevdiklerinin desteği de ne kadar uzak da olsa insan fark ediyor işte. Çok güzel bir Ailenin, nokta. arkadaşların, annenin, babanın, çok iyi arkadaşlarının akıl mentörlüğü. Çünkü onların da bilgi tecrübesi var. Onlar da her gün burayı açmadan, bir şeyleri yapmadan her gün fikir alışverişi yapıyorduk. Manevi Onların desteği destek çok önemli. Tabii ki bir de. Yani şunları diyebilirlerdi, hani oğlum sen niye uzağa gittin? Gel Aynen. burada Türkiye'de yaşa bizimle beraber. Tabii onların da bunu anlaması bana bayağı bir destek oldu. Çok Başından güzel. beri destekliyorlar. Selamlarımız da olsun onlara. Selamlar. Ben birkaç gündür buradayım. Filipinleri tabii ki seçme sebebini soracağım. Filipin insanlarını soracağım. Burada hayatı soracağım. Türklere bakış açılarını soracağım. Ama Filipin insanlarından başlayalım. Burada yaşayan bir insan olarak senin ağzından dinlemek isterim. Tabii. Yani belki sen de açıklarsın bak Estağfurullah. diğer videolarımda. Buradaki insanların
bakış açısı tamamen mutlu olmak. Hani yoruluyorlar, çok çalışıyorlar. Ama bunu sosyal hayatlarına yansıtmıyorlar. Yani şöyle az kaynakla çok mutlu olmak. Hani sana derdini oturdun, derdini ilk başta konuşmaz. Mutludur, sabah günaydın, akşam iyi akşamlar der. Kafasına ne kadar derdi olsa da hani bunu anlamazsın burada insanlarda ve çok işte hoş görürler. Evet. Kabul ediyorlar. Yani sen şu ülkedensin, sen bu ülkedensin. Üstten bakmak yok. Hep aynı seviyeden bakıyorlar. Hani insan şaşırıyor. Yani bir gündür tanıyorum ve çok samimiyiz. İnsan bir şey düşünebiliyor yani. Biz biliyorsun. Evet. Bana çok iyi davranıyor. Acaba Bir şey mi var bu bir şey senin mi var? aslında? Bana niye selam verdi falan. Travmalarımla seyahat ediyorumdur. Tamam mı? Arka tarafta hep bir şey açık, bir sekme açık. Ama haklısın ya. İnsanlar çok böyle rahatlar, çok kolay iletişime geçiyorsun. Dün bir kelime sarf ettin. Dedin ki ya Melih dedim burada insan yani yalnız kalamaz yani. Nasıl yalnız kalamaz? Yalnız kalmak istemezse, sosyalleşmek isterse bir insana selam vermesi yeterlidir. Sokaktaki bir insanla selam verip hani gideyim bir sohbet edeyim dese dışarıda sohbet edecek insan bulabilir değil mi? Tabii kesinlikle yani burada aslında normal olması gereken bu. Hani benim için baktığın zaman insanlar arasında bir renk ayrımı var, ne din ayrımı var, ne ırk ayrımı var. Yani burada dışarıda yalnız yemeye çıksam bile birisine kibarca sorarsan hani ya ben ne yemeğe katılır mısın? Hani çok bir örnek oldu ama hani basitinden diyorum böyle çok detaya girmeden. Hani olabiliyor. Evet. Ya kadın olsun erkek olsun yani olmuyor, fark olmuyor. Yani insanlar çünkü bunu açıklar. Hani çok da böyle değil hani geldin ilk gün sokakta çıktın hani hadi yemek yiyelim diye sokakta bir sen tabii demezsin. Ben yani Mehmet'in videosunu izledim. Çok kolay arkadaş olmuyor yani. Sıcakkanlılar. Çok sıcakkanlılar. Filipinlere yabancı değiliz. Neden yabancı değiliz? Biz de Asya'dan geliyoruz. Hani kökenlerimiz, yani misafirperverliğimiz, hoşgörümüz, işte bizde var ya komşusu açken tok yakan bizden değildi diye. Bu Buradaki insanlar- insanlarda da öyle. Çünkü burada mesela bir doğum günü olsun. Yürüyorsun mesela doğum günün önünden. Burada doğum günü oluyor. Aile kutluyor, işte mikrofonlar, müzik söylemeler, işte yemekler, bir sürü herkes yemek getiriyor, koyuyor. Böyle hatta birkaç böyle eski tecrübelerimden, duyduklarımdan böyle mesela komşun sana bir tabak getirdi daha öncesinde. Bazı insanlar bunu saklıyorlar doğum gününe falan. O gün tabağı alıyor, doğum gününe götürüyor hani. Ana gel bize katıl. Önce insan o yoldan geçiyorsun, davet ederler. Ya yaşadım bunu evet. Yaşadım bazen bana da denk geldi. İlk geldiğim zamanlarda ben utandım açıkçası. Hani Evet. böyle alışma süreci oldu. Ondan dedim. İlk geldiğin zaman tabii ki sokakta yapamazsın. Hani bir yemek imkanı alışman, görmen lazım buradaki insanın hayatlarını. Çok hoşuma giden kısımdı. Sokakta yürüyorum. Doğum günü var. Hemen çağırıyorlar. Sonra biraz daha yürüyorum. Cenaze var. Orada insanlar kart mart oynuyor, kumar oynuyor, içiyor filan, yemek Tabii, yiyor. tabii. Oradan sonra biraz daha gidiyorum. Birisi pizzacı açmış. Diyor ki gel buyur. Ondan sonra biraz daha gidiyorum. 25 yıllık arkadaşlıkları olan, her cumartesi günü buluşan adamlar beni sofrasına davet ediyor. Biz diyor 25 yıldır böyle. Anlıyorsun ki yani iç taraf böyle gerçekten. Tabii. Yani çok genç de nüfus da var. Herkes müzikler şeyler. Yaşayan bir ülke burası abi ya. Yaşayan bir ülke evet. Hani tabii maddi koşullardan baktığı zaman sen de gördün. Evet. Hani ara sokaklara girdin, yaptın, Evet. insanın hayatını gördün. Maddi yaşamada cidden zorlar. Çok zorlar. Çok zor durumdalar. Çok zorlar. Ama buna rağmen şimdi hatta bazılarının işte yattığı zaman yukarıda bir tavanı yok. Yok. Sağda solda bir duvarı yok. Evsiz çok fazla adam var. Evsiz çok fazla. var. Evsiz. Ama Ona rağmen. yaşam mücadelesi, yaşam sevinci. Bunlar şunu öğrendim ben burada. Bana bir ders oldu. Bunlar senin yaşam sevincini kıran şeyler değil. Hani engel olabilecek şeyler değil. Para bir amaç, bir şeydir yani. Önemli olan mutlu olmak. Aile 4 kişilik, 5 kişilik aile çalı süpürge almış. Biz orada yürüyoruz, sokakta yürüyoruz. Sokağı temizliyor. Karton da var yanında. Orayı temizleyip yatacağı yer üzerine kartonu koyuyor. Uyuyan çok gördüm burada. Çok fazla. Yani çok fazla var. Hani çok klasik bir klişe bir konu vardır ya işte para mutluluk getirir mi getirmez mi? Arkadaşlar bence işte tamamen para eşittir mutluluk diyen insanlar bir Filipinlere gelsinler. Filipinlerin şöyle arka sokaklarına girsinler. Oradaki parasızlığı görsünler. Oradaki imkansızlığı görsünler. Ve oradaki hayat hevesini, yaşama hevesini bir yaşasınlar, bir görsünler ya. Böyle hiçbir turisti görmedim ben o sokaklarda ama kendim bizzat girdim. Kaygılarla gittim. Çünkü dediler ki burası en tehlikeli, en psikopatların yaşadığı yerler dediler. Ama ben bir süre sonra senin dediğin gibi adapte olup bir de onlara da bunu hissettirdikten sonra en son kameramı veriyordum. Bak diyorlardı burada telefonunu böyle tutma, bu kapı kaçarlar dedikleri yerde ben kameramı verip benim videomu falan çekiyorlardı. O yüzden ben de bu konuda hani her ülkeden bir şey öğreniyorum abi. Bu ülkeden de benim öğrendiğim şey şu. Para evet geçerli. İhtiyacımız var paraya konforlu bir hayat için. Ama olmadığına rağmen ki sen dedin yani rağmenciler, o adamlar her şeye rağmen hayatını idame ettiriyor ve mutlu olmaya çalışıyor.
Bir de saydıcı seyirciler var. Onlar da öyle olsaydı böyle olurdu. Şöyle olsaydı böyle olurdu. Param olsaydı bunu yapardım diyen insanlar var. İki tip insan var. Buradaki insanlar her şeye rağmenci. Sosyal de mesaj verdik bu arada. Mutlulukla. sosyal Konumuz çok- tamamen felsefeye gitti. Konu değişti değil mi şu anda? Aynen. İlişki Konu sordu. felsefeye gitti. Hayalleri var. Evet, hayalleri Hayalleri var. var. Senin de hayalin var abi ve sen hep dedin yani bu benim hayalimdi. Ben bunu yapmak istiyorum. Ve bütün zorlukları o yüzden atlatıyorsun. Demin dediğin Tabii, nokta. tabii. Heyecanın var yani. O kırılmıyor yani şey olarak baktığın zaman ya burada dil bariyerin de yok insanlarda. İngilizce Evet. konuşabiliyorsun. İngilizce ana dilleri. İşte sokakta gördüğün çoğunluk İngilizce konuşabiliyor. Çok büyük kolaylık. Çok büyük bir kolaylık. Vize kolaylığı nasıl peki abi burada? Vize kolaylığı aslında vize free gibi. Hani bir kere geldiğin zaman hani buraya 36 ay bazı ülkelerde biliyorsun ülkeden çıkman gerekiyor. Hatta çıkıp bir ay sonra gelmen gerekiyor. Uçakla çıkman gerekiyor. Oradan böyle Çıkış biletini bir göstermen sürü gerekiyor. yollar. Hani arabaya çıkman gerekiyor, uçakla çıkman gerekiyor. Abi bana bir yol gösterin hani böyle, ne oldu nasıl yapacağız bunu? Hatta bazı ülkelerden ben üzere çıktım hani mesela atıyorum Sri Lanka'dan 2 ay sonra çıkmak zorunda kaldım. Evet. Ama mesela burada geldim, bir ay kaldım, uzattım. 36 ay buradan çıkmadan, Filipinler'den ayrılmadan kalabiliyorsunuz ve 36 aydan sonra bir ay ya da bir hafta ya da bir gün ya da bir saat neresen yakın uçaksa gidip geri döndüğünüz zaman 3 sene daha başlıyor. 36 ay 3 sene daha başlıyor. Yani 36 ay sonra 3 sene sonra da çık kardeşim. Bir çık bir hava al. bir git gel ülkene git. Aynen. Hiç mi bekleyenin yok? Aileni, sevdiklerini, arkadaşlarını. Aynen. O kadar mutlusun burada. Aynen, aynen. Burası ama her ada bir ülke gibi tabiri caizse ya. Her adada yani ben Tabii. her gittiğim yerde takılı kalıyorum arkadaşlar. Diyorum ki Cebu'da insanlar çok turistik bir yer olmadığı için yani kalıyor burada bir iki gün devam ediyor. Başka adalara gidiyor. Yani merkezi uçak var işte oradan oraya uçuyor filan. Ona rağmen benim burada 5. 6. günüm yani. Ama çok güzel ortam var. Gezilecek kesinlikle. çok fazla yer var. Yapılacak çok fazla aktivite var. Ekonomik mi peki abi burası? Nasıl değerlendiriyorsun? Abi ekonomik olarak baktığın zaman şimdi biz turist olarak geldik buraya. Konaklama olarak şimdi kıyasladığın zaman çok uygun diyemem. Ama Türkiye ile kıyaslarsam, Asya için uygun diyemem ama Türkiye ile kıyaslarsam uygun. Yani evet. Türkiye'den daha uygun. Şartlar olarak mesela Türkiye rezidansı kaldığın zaman şartlar farklı. Buradaki şartlar işte 10. katta havuzun var. Ne kadar kiralar sorabilir miyim abi? Burada mesela bir kiralar 20 TL'den başlıyor. Rezidans ama. Rezidanstan bahsediyorum evet. 20.000 TL'den başlıyor. Üst segmente kadar mesela en fazla 30.000 TL. Merkezi konumdasın. Hani mesela atıyorum İstanbul örnek vereyim. Taksim'de 30.000 lira Taksim'de kaldığını düşün 20.000 lira. Evet. 20. katta. Çıktığın zaman işte eczaneler var, hastaneler var, restoranlar var. Her şey yani elinin altında. Uyguna yemek de yenilebiliyor. Yani tabii iyi yerler de var, kötü yerler de var. Ama bizim damak tadımıza uygun. Hani buradaki ya tavuğu da var, işte çorbası da var. Yemek mesela geçen yediğim yemek benim buranın parasıyla 140 peso. Türk parasıyla 110 lira falan oluyor. 110 bir öğün yemek. Baktığın zaman işte çorbam var, işte ana yemeğim var, içeceğin var. Yani birkaç tane de aperatif var yanında. Gayet uygun. Tabldot yani tabldot Evet. tarzı bir şey alıyorsun. Bu dediğimiz şeylerin hepsini, sokakları, lokal lezzetleri, hayatın içinden görüntüleri zaten izleyebilirsiniz. Hemen bir hatırlatma yapalım. Kolay olmuyor bu videolar. Beğeni, yorum ve hype'larınızı da bekliyor olacağız. Bir yandan da şimdi bu hostelimizin adına hiç değinmedim ben. Hostelimizin adını söyleyeyim. Yellow Umbrella Hostels. 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 Sarı şemsiye güven veriyor. Sarı da yine Yine güneşi temsil ediyor. rahatlatıcı bir şey var. Burası çok güvenli bir ülke deyip Kamera bir anda kamera bir anda gidiyormuş falan. uzaktan çekil drone'la. Aynen. Bu olaylar oluyor bu arada. Şaka bir yana. Dikkat edin. Senin de başına geldi değil mi dostum? Evet. Yani ne Evet, kadar evet. şeyse güzel desek de her ülkenin de abi bir handikapı oluyor. Handikaplarından bir tanesi burada. Bu maddiyatsızlıktan dolayı bazı insanlar suça kolay meylediyor. Gasp belki böyle çok şiddetli bir olay değil ama hani Yok. böyle dedikleri şey yani. Telefon kapma kaçma, işte cepten alma bu tarzda olaylar Tabii. yaşanıyor herhalde. Yani bunu yaşadığın zaman zaten Filipinlisin artık. Yani bu şey test bir süreci. Kimliğini alabilirsiniz. Lokal bile fark etmiyor. Hani Hı hı. lokallerin de yani lokal burada yaşayan insanların başına da gelen hikayeler bunlar. Hı. Yine telefon çalma olayı. Yani sadece dikkatli olmak gerekiyor. Yolda yürürken telefonunu iki elinle tut. Çok ihtiyacın varsa. Evet. Yani yoğun yerlerde kullan. Yani bildiğin normal gezerken yaptığın güvenlik şeyleri yani. Bu Avrupa'da da başına geliyor. Evet. Havaalanlarında da başına geliyor. Evet. Yani her yerde başına gelebilecek şeyler. Bunun için dikkat etmek gerekiyor. O yüzden ben hani gezerken mesela şey yapmıyorum artık. Telefonu bir yere bırakmıyorum. Ne kadar güvensem de çünkü alışkanlık oluyor artık. Bende de. Evet. Yani bıraktığın zaman burada da bırakayım diyorsun. Geldin telefon yok mesela hani. Masanın üzerinde bir anda Tabii. uçmuş gitmiş. Ben sana şeyi soracağım.
Türk erkekleriyle Filipinler meçleşiyor mu? Türk kadınla Filipinli kadınların Türk erkeklerine bakış açısı nasıl? Yanlış olarak algılamayın. Çünkü genelde Türk erkekleri buraya geliyor. Tam zıttı da var. Hani kadınlar da burada evlenmek isteyebilir. Yani cinsiyetçilik bir yaklaşımımız yok. Feminist arkadaşlara bir açıklama yapalım burada. Yani linçlemeden önce lütfen bir dinleyin. Evden abone olup sonra işte Aynen, önce abone olun. Linçleyin. Siz linç de fena değil. Yorum yorumlar- yazdıkça siz algoritmanın sevdiği şeyler bunlar. Filipinliler Türk erkeklerine bayılıyor mu? Ya tabii ki yani burada mesela eğer amacın evlenmekse ve bunu yapmak istiyorsan buraya gelip çok yani kısa bir sürede bunu gerçekleştirebilirsin. Hani burada bir sen Türksün, sen şeysin, bir ayrımcılık yok. Yani günün sonunda iyi anlaşırsan. Ya burada bekar kalmak zor. Hani geldin buraya, bekar kalmak istiyorsun. Zor bir şey burada. Hristiyan bir ülke, ondan bahsedeyim. Bunun kültürlerinde şey var, evlenmek var. Yani evlenip çoğu insanın hayali burada, kadınların hayali aile kurmak, çoluk çocuğa karışmak, yani onlara bak, onları büyütmek. Onların birinci görevi burada bu. Yani amaç evlenmekse ya da kız arkadaş da olabilir. Yani burada bekar kalamazsın abi. Çok zor bir şey. Yani kalmak için böyle bir sınava girmem lazım. Çalışmam lazım. Arkadaşlar temple'a gitmen lazım. Tapınağa girmen lazım. Bekar böyle bir şey. Peki boşanabiliyor musun? Zor. Boşanmak zor abi burada. Yani evlendin diyelim. Aha. Burada evlenen insanlar için boşanmak yasak diyebilirim yani burada. Hani şey değil. 10 kere düşünmen lazım evlenirken. Mesela burada çoğu insanlar mesela partner hani böyle evli değiller ama şey olarak yaşıyorlar. O resmi imzayı atmıyorlar İmza yani. atmıyorlar. Çünkü biliyor ki boşanamayacak. Ya boşanamayacak. Bu 16 sene sürenler var. 16 sene olması lazım. Bu bak. Hani evliliğini yap hani. Bu okeyse buradan daha. Öyle. Sonra hani geldin bize evlen dediğin şey yaptın. Aynen hani. Senin yüzünden boşanamayacağım. Yani. Seni arıyor. Hostele girdiler. Öyle olmasın yani tabii ki dostlar. Hani yani her şeyin bir görünen tarafı var, bir de görünmeyen tarafı var. Kadınlar için dedim yani. Aha. Aynı şeyler onlar için de geçerli. Yani çok yabancı da gördüm buraya gelen erkek arkadaş yapanlar. Yani onlar için de geçerli. Hem kadın hem erkek için ikisi de. Yani burada çünkü bizim kültüre çok yakın. Yani yaşamayı seviyorlar hayat. Yani ben Asya'ya geldiğimden beri hani yüzünde bir gülme oluyor sürekli. Ne güzel Yani ya. bu buraya ait bir şey. İnsanlar hoşgörülü. Konuştuk zaten. Yani kısacası abi gelin arkadaşlar. Gelin. Evlenin, boşanamayın. En azından bir yaşayın, görün buraları. Çünkü çoğu yani tanıştığım kişi Filipinlere gitmedi. Çok işte korkunç bir ülke, işte çok suç oluyor vesaire. Hatta ilk geldiğimden beri Starbucks'a gittim. Böyle yürürken sokakta silahlı, yani kim abi Starbucks'ta silahlı şey olur. Pompalı adam 2 tane böyle, biri kapıyı açıyor, biri kapıda duruyor. Korktum ilk bir hafta yani biraz böyle çanta önümde gezdim. Sonra dedim ha tamam normalmiş Normal. yani şey Adamların yok. güvenliği böyle. Güvenliği böyle. Orada da bir iş alanı baktığın zaman onlar için. Yani çoğu kişi güvenlik olarak çalışıyor burada. Bence sana da güven veriyor. Çünkü mesela kapıda bir güvenlik var abi. Yani içeride çalışabiliyorsun. Şey olmuyor. İşte pompalı adam var kapıda. Alışıyorsun ya. Gözün alışıyorsun. Geçelim mi peki? Yani benim cebimde para var abi diyelim. 5 bin 10 bin dolar para var. Çok da bir para değil aslında. Sen de Aslında gelme kardeşim. güzel para burası için $500,000. Yani Harbi mi? küçük bir iş kurmak istiyorsan ya kahve dükkanı olsun, bir şeyler olsun, kafanda ne var, küçük bir iş varsa $500,000 çok güzel para burada. Yani sonuçta küçük bir dükkan açacaksın. Kahve vereceksin. Küçükten kastımız şu dükkan. Onu çok gösterme kendini. Aynen. Mehmet'in bahsettiği dükkanı bulduk arkadaşlar. El sıkışıyoruz. Burada bu tarzda çok fazla küçük dükkan var. Yani herkes aslında evinin ön tarafını dükkana çeviriyor. Çünkü hani vergilendirmede falan pek bir şey yok herhalde değil mi abi? Ya Hani onlar tabii evet yani bunlar vergi konularında kafasına göre koyuyor bu dükkanı. yani Çalışıyor burada. tabii Ama bunu yabancı adam yapamaz. yani yapanlar da var. Yapanlar Ama da mı var? şimdi mesela bir yere gittiğin Bunu zaman söylemeseydin iyi olur. yapanlar da adres veriyor. Aynen, yapanlar Bunu da var. kesersin. Yok bir de yurt dışından sırf yapanlar varmış. Ben gideceğim orada şunu yapacağım diyen de olabilir. Şimdi abi şu Türkiye'de de yapanlar var. Ama Evet. bunun sonucunda bir kurallar var. Bir Risk yakalandığın var. zaman risk var yani. Mesela iş kurduğun zaman risk var. Yani sen iş kurdun yüzdeyi tutacak diye bir şey yok. Evet. Ama sen riski arttırıyorsun. Tabii geriye bir şey ilerlediğin zaman baktığın işler güzel oluyor. Belki önceden yaptığın bir şey sana önüne engel olacak. Yani sana ceza Evet. kesecekler. Evet. Sana seni tüm dışı edecekler. Çünkü burada blacklist, kara liste dediğin şey var burada. Uygulama var. Eğer burada bir suç işlersen, çünkü para bütün ülkelerde biliyorsun yani önemli bir şey devletler için. Sen adamın kurallarını işe sayıyorsun. Kimse gözün yaşına bakmıyor artık. Çok bu gerginleşti bu konuda ülkeler ya. Tabii. Ya biz içerik üreticilerine bile
Adam ülkeyi almıyor yani. Sen benim hakkımda kötü bir şey söyledin diyor. Hep iyi bir şey mi söyleyelim abi? Yorum da yapamıyor. Ya yorum da yapamaz olduk. Herkes kendi ülkesine hiç toz kondurmuyor. Hep öveceksin abi. Buradan şu ülkelere böyle konuşuyorum şu an. Yani o gerçekten abi, ülke adı vermeyeyim, kendileri onlar biliyor. Oradaki Türkler de şey diyor bu sefer. Aman Melih o başlığı atma. Aman Melih o videoyu atma. Abiyle röportaj yapıyoruz. Abi karın ağrısı çekiyor videoda. Bunu söylesem mi söyleyeyim. Abi dedim kapat videoyu dedim ya. Ben dedim ya video yapmayalım dedim yani. Çünkü korku kültürü oluştu arkadaşlar. O yüzden Filipinler rahat bu konuda. İstediğiniz gibi sallayabilirsiniz. Ya tabii saygılı olduğu sürece Tabii, tabii. yani insanlara şey yapmadan, çünkü burada biz kendi ülkemizi temsil ediyoruz. Evet. Türkiye'yi temsil ediyoruz. Az da Türk var ha. Az da Türk var yani, aslında varmış zaten, arka Varmış. planda var ama çok göz görünmüyor. önünde değil yani. Uğur abi mesela Cebu'nun futbol kulübünün başkanıymış. Yani ben bir sene sonra öğrendim bunu. Evet. Sen geldin. O zaman öğrendim. Cebu Evet. futbol kulübünün başkanı Türkmüş. Uğur abi. Şimdi maçlara gideceğiz hafta Aynen sonu. artık Sebu taraftarıyız. Mecbur maçlara gidiyor. Aynen. Uğur abiye selam olsun. Uğur abi bir de Filipinlerin yarısını almış yani. Selam olsun ona. Şaka yapıyoruz. Uğur abi işini çok profesyonel yapan. Burada çok büyük bir organizasyonun başında. Leylem adlı restoranların, daha farklı Türk restoranlarının sahibi. Yani bayağı bir bizi güzel temsil eden Evet. bir iş insanı, öyle Bir söyleyeyim. abimiz. Bizim videoları izleyip veya da diğer gezgin arkadaşların videolarını izleyip ya burada böyle bir şey, hiç dönerci yokmuş, gideyim dönerci açayım diyorlar. Bir adam bir geliyor burada. Dil yok, bir şey yok. Elçilik diyor ki işte geldi başımızın belası. Yine bizim bir ihtiyacımız olduğu zaman bizi de o kategoriye koyuyor yani. Potansiyel var benim gözlemlediğim kadarıyla. Hani ülkeden uzak olduğumuz için herkes buraya gelmiyor, Evet. anladığım kadarıyla. Uzak bir de mesafe Evet. var. O mesafede değişen şeyler var. Şimdi mesela biz döner yiyoruz. O döneri burada aynı tatta şey yapamazsın. Yani kahve mesela. Kahve örneğinden vereyim. İlk geldi ben buraya normal şekersiz kahve içiyorum. Bir defa sipariş verdim. Bana dedim double espresso ver. Hı. O ne dedi? Biliyor. Yaptığı şeyi biliyor. Kahve makinesi var, öğretme makinesi var. Çok güzel bir kahve mekanı. Kız böyle şaşırdı, gülüyor bana. Sen şekersiz mi içiyorsun? Senin lokal insanlar, buradaki hizmet vereceğin insanlar. Buranın ağız tadına uygun bir şey yapman lazım. Yani Türkiye'de bir domuz et şeyi açarsan Batarsın. çok batarsın yani. Evet. Hani bunun şeyi yok. Hani Sevdiremezsin yani onu orada. sevdiremezsin. Çünkü kültürü var, inancı var. tabii Evet. canım. Ha, buranın onu işte detaylarını incelemen lazım, bakman lazım gelmeden. Dediğin gibi çok güzel bir şey söyledin hani. Benim dönemde girip hani gözünüzü karartıp gelmeyin. Kendi Aynen. araştırmanızı yapın, bakın altyapısına. Yani ona göre gelin. Çok ciddi bir karar. Hiç pişmanlığın oldu mu abi? Pişmanlığım, abi çok oldu pişmanlığım. Yani şöyle oldu, niye bu kadar geç geldim diye pişmanlığım. Yani pişmanlığın sadece geç gelmen oldu ha? Tabii. Ya tabii insan hayatında tabii tecrübe ediyorsun her gittiğin ülkede, yaşadığın yer, tecrübelerin oluyor. Ama belki bir sene önce gelseydin belki bunları yapamayacaktım. Evet. Sonra gelseydin belki yapamayacaktım. Bazen işte Her şey zamanında oluyor. her şey zamanında oluyor. Ne özlüyorsun Türkiye'de? Var mı özlemlerin? Yani ailemi özlüyorum tabii ki. Konuştuğun insanları özlüyorsun. Her gün çünkü dışarıda yaşıyorsun biliyorsun. Ya artık kendini özlüyorsun. Ama yemekler olarak falan artık burada kahvaltı pilav yiyorsun burada kahvaltıda. Evet. Yani artık şeye alıştım. Artık Türkiye'ye döndüğümde kahvaltıda pilav yok mu diye bakıyorum. Menemen, ekmek falan. Şey olarak. Mesela burası şehrim, yani buranın merkezi. Mesela bak abi, gelenler burada yaşayacak. Yani dediğimiz örnek var ya 20-30 bin TL'ye. Evet, ben bir şeyleri, Burada- sitelleri göstereyim. Ama topları gösterme. Tellerden görebilirsiniz arkadaşlar, şurada plazada yaşayacaksınız. Yani evet, böyle yerlerde yaşayacaklar ha. Ya tabii yani böyle burada havuzu var, 10. katta şehir manzaralı. Ya adamlar bedava reklamını yapıyor. Bir gün konuşalım Harbiden ha, harbiden. Emlakçıya döndüm bir anda. Yani yeniden hostel odamız var. Sosyal bir alan inşa etmiş. Her akşam 7/24 açık bir barı var. Restoranını yapıyorsun şu anda. Hem Evet. yemek olacak, hem konaklama olacak. Hem de organizasyonlar yapacak değil mi? Yani buraya gelen adam o bir günü, 2 günü, 3 günü, 5 günü artık Tabii. keyifli geçirecek. Lokaller de geliyor, yerli insanlar da geliyor Evet. buraya. Şu an çoğunluk lokal zaten. Evet. Hani şu an çoğunluğumuz lokal. Hostel'den yeni açtık. Yani Aynen. ona rağmen hani- Bire şu anda belki bu videoyu paylaştığımda 2 ay olacak belki. evet belki de bir Evet. sene oluyor. Belki de bir sene hiç olacak. paylaşmıyorsun. Belki de Unutuyorsun. Adam dur ya Mehmet'in videosu var, ben paylaşayım diyor. Velhasıl abi güzel bir sohbet oldu be. Teşekkür Senin ederim. söylemek Çok sağ ol. istediğin bir şeyler var mı? Söylemek istediğim bir şey, yine seni buraya yine bekleriz. Daha geleceksin zaten. Yani inşallah. Yani umarım bu videoyu izleyenler en azından baktığı zaman videoya tamam Cebu'da bu imkanlar, Filipinler'de bu imkanlar varmış. Hani düşündükleri bütün soruların cevapları bu videoda vardır umarım. Umarım. Yani- Biz aklıma gelen, onların da aklına gelebileceğini düşündüğüm soruları sordum. Abi o zaman çok teşekkür ederim ya. Çok teşekkürler. Yani gündür buradayız, çok keyifli vakit geçirdik.
Yolu buraya düşen dostlarımızı da bekleriz. Yellow Umbrella Hostels. Görüşmek üzere diyelim. Bay bay. Bekliyoruz herkese. Görüşürüz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.